Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise puf çiçekli en kolay bebek patiği yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. İstek üzerine yapmış olduğum bir patik modeli. Böyle puf çiçeğimizle patiğimize çok yakıştı. Renk de çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Karpuz bebek patiği olarak da adlandırabiliriz. Şimdi modelimiz için gerekli malzemelerimiz 3 mm şiş kullandım. Patiklik ip kullandım. Sizler dilerseniz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Dikiş için iğne kullandım ve iplerimi kesmek için bir adet de makasım var. Patiğimiz 3 aydan 9 aylık bebeklerinize kadar olur. Daha büyük küçük yapmak isterseniz sıra sayılarında, ilmek sayılarında artma eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi modelimize ben 30 ilmek atarak şişime başladım. 13. diş haroşa sırasını örerken buradan 13 ilmek kestim. Geriye kalan 17 ilmekle devam ettim. Sonrasında belirli bir miktar ördükten sonra burada aralarda düz örgülerimiz de var. Sonrasında tekrar 13 ilmeğimi şişime attım. Yine 12 diş haroşa sırası ördüm. 13.'yü örerken tüm ilmeklerimi kestim. Ve sonrasında patiğimizi diktikten sonra bu hale geliyor. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, patik modelimizin yapımına başlayalım. Öncelikle şişimize ilmek atarak başlayacağız. İpimizi alalım. İpi boynuma atarak örüyorum. Başlamadan sizlere söyleyeyim. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle ilmek atacağım miktarda ip bıraktım. Şişimi aldım. Ve ilmek atarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın böyle 30'a tamamlayalım. İlmeklerimi attım. 30 tane. Daha büyük küçük başlamak isterseniz 2 ilmek eksik fazla başlayabilirsiniz. Şimdi burası örgümün ters yüzü. Bakın ipim burada. Burası örgünün ters yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden şişime alıyorum, diğer şişime. Diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. Bakın ilmeğin içinden çıkarttım. Böyle ben ters örgüyü oluşturmuş oluyorum. İlmeğimi aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde ben ters örgüyü örüyorum. Son ilmeğe kadar tüm ilmekleri ters olarak örelim. Son ilmeğime kadar geldim. İpimi arkaya attım. Bakın şöyle ilmeğimi aldım. Bunu düz olarak örüyorum. Kenar kısımları düzgün dursun diye örgümün ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği hep düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle alt kısmı çizgi çizgi daha düzgün duruyor. Burası örgümüzün ön yüzü olarak kabul ediyorum ben. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İlmeğimi aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde ben ters örgü oluşturuyorum. Önde ve arkada ilmekleri ters ördüm. Ve bir diş haroşa sırasını oluşturmuş oldum. Şimdi bu sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Böyle hızlı örüyorum ben biraz.
Tekrar edeyim. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum. Ve kenarları örgümüzün daha düzgün çıkmış oluyor. Evet, şimdi son ilmeğime geldim. Onu düz olarak ördüm. Şimdi ilmekleri önde ve arkada ters olarak örelim. Haroşa örgüyü oluşturalım ve bu şekilde toplam 12 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın böyle ben sıralarımı tamamladım. Yine birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Örgümüzün ön yüzünden saydığımızda toplam 12 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi burada 13. haroşa sıramızı örerken örgünün ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi keserek ilerleyeceğiz. Hem de 13. sıramızı örmüş olacağız. Toplam 13 tane ilmeğimizi keseceğiz. Şimdi 2 ilmeği birlikte alalım. Yine ters olarak örelim. İlmeği diğer şe alalım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. İlmeği yine diğer şe alalım. İkinci ilmeğimizi kestik. 3 4 5 6 7, bakın böyle 8 9 10 11 12 ve 13. Şöyle 13 tane ilmeğimizi buradan kesmiş olduk. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane ilmeğimiz kalmış oldu geriye. Şöyle bu 17 tane ilmeğimizi yine ters olarak örmeye devam ediyoruz. Böyle sıranın sonuna kadar gidelim. 13. sıramızı tamamlayalım. Sonrasında 17 ilmeğimizi 2 diş haroşa sırası daha örelim. Evet, bakın 17 ilmeğimle 1 2 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi düz öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bakın ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpim hep arkada. Böyle ilmekleri şöyle alıyorum şişime. İpimi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İpim hep arkada düz örerken şöyle göstereyim. Bakın düz örgümüz de bu şekilde olacak. Sırayı böyle tamamlayalım. Evet, bakın böyle düz örgümüzü yapmış olduk. Düz örgümüzü yaparken önde düz örüyoruz. Arkada ters olarak örüyoruz ilmekleri. Şimdi ilmekleri ters olarak örüyoruz. Burası örgünün ters yüzü. Sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Şimdi yine 2 diş haroşa sırası öreceğiz. Tüm ilmekleri ters olarak örelim. Ve 2 diş haroşa sırasını oluşturalım. Sonrasında tüm ilmekleri düz olarak örelim önde. Arkada ters örelim. Şu düz örgü kısmını oluşturalım. Bu şekilde 2 sıra haroşa, bir düz, 2 sıra haroşa, bir düz, bu şekilde ilerleyelim. Bakın şöyle düz olarak 1 2 3 4 5 defa düz örgümüzü yapmışız. Böyle sıraları tamamlayalım. Evet, bakın şu orta kısmının da sıra sayılarını tamamlamış olduk. 1 2 3 4 5 sefer düz örgümü yaptım. Bakın şurada başlamıştım ikili yapmaya. 1 2 3 4 5 6 defa ikili haroşa sırası olarak
yaptığım sıralarımı böylece tamamlamış oldum. Daha büyük ayak ya da daha küçük ayak numaraları için yapmak isterseniz şuradaki sıra sayılarında artma eksilme ya da şuradaki sıra sayılarında artma eksilme yaparak diğer ayak numaralarına da uygulayabilirsiniz Şimdi burada bakın bu iki diş haroşa sırasını ördük. Şu an örgünün arka yüzündeyim şöyle. Şurada kesmiş olduğum ilmeklerimi tekrardan şişime atacağım. 13 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. İlmeklerimizi saydığımızda yine 30 tane ilmeğimiz şişimizde olmuş olacak. Şimdi tüm ilmeklerimizi şöyle ilmek attığımız için ilk ilmeği bu sefer örüyorum. Böyle ters olarak örelim. Yine ilmeklere önde ve arkada ters olarak haroşa örgümüzü oluşturmuş olacağız. Yine 12 diş haroşa sırası örelim. Evet bakın toplam 12 sıra daha ördük. Şu iki sıradan sonra burada ilmeklerimizi atmıştık. O ilmeklerimizi attıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra ördük. Şimdi 13.'yü örerken patiğimizin örgüsünü bitiriyoruz. İlmekleri böyle 2 2 ters olarak örüyoruz. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Bu şekilde tek tek kapatarak sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Evet, bütün ilmeklerimize aynı işlemi uyguladık. Son bir ilmeğimiz kaldı. Onu şöyle ben 2 defa örüyorum. Hani sıkıca sökülme falan olmasın diye. Sonrasında ipimizi şöyle keselim. Böyle patiğimizin örgüsünü bitirmiş olduk. Şimdi dikimine geçelim. Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise görmüş olduğunuz puf çiçekli en kolay bebek patiği yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Instagram takipçilerimizden ve YouTube abonelerimizden gelen patiğimizin dikim aşamasına geçelim. İğneme ipimi geçirdim. Öncelikle şu kısmının dikimini birlikte yapalım. Şöyle bakın şöyle ilmeklerin tek kanatlarına bir sıra bakın atlayarak gidiyorum. Bir sonrakine atlıyorum. Bakın bir sonrakine atladım. Bir sonrakine atladım. Şöyle en sonuncuya da battıktan sonra şöyle ipimi geçirdim. Sonuna kadar geçiriyorum. Burada bir büzme işlemi yapacağız. Şöyle tersinden şöyle büzelim. Ve sonrasında ipimizi buraya düğümleyelim, iki ucunu. Bu şekilde düğümledikten sonra şöyle ben şu kısmından da böyle biraz dikiyorum şöyle. İsterseniz burada da siz bırakabilirsiniz. Şöyle diktikten sonra tekrar bir düğüm atalım. Ve ipimizi burada kesebiliriz. Bir kez daha düğümleyeyim ben. Biraz sıkı olsun. Fazla iplerimizi patiğimizi bitirdikten sonra kesebiliriz. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Bakın şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın böyle. Yumuşacık. Hiçbir sertlik, hiçbir şey yok. Böyle yumuşacık
bir büzme işlemi yapmış olduk. Ayağı rahatsız edecek hiçbir şey yok. Şimdi burada yine tersini çevirelim. Ve şöyle ister bu taraftan başlayın, ister bu kısmından başlayarak dikelim. Şimdi ben şu kısımdan başlayacağım. İpimin uç kısmını yine düğümlemedim. Dikim esnasında şimdi düğümleyeceğim. Şöyle dikmeye başladım. İki ucunu şöyle düğümleyelim. İsterseniz düğümleyip de başlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi yine burada da böyle tek kanatlarına batarak dikiyorum ben. Böyle daha yumuşak bir dikiş oluyor. Dikiş olduğu hiç belli olmuyor. Örgü gibi oluyor. Şöyle şuradan sizlere göstereyim. Bakın böyle değil. Şöyle bakın içteki tek kanatlarına. Şöyle batıyorum. Bir kez daha göstereyim. Bakın şu iç kısımdaki tek kanatlarına. Böyle dikelim. Şöyle şu kısma kadar. Evet, patiğimizi diktik ve bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle. Bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve denersiniz. Puf çiçeğimizin yapımını bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Orada birlikte dikimini de yapacağız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.